Sacco ve Vanzetti davası, adaletin olmadığı bir dünya için mücadele eden iki sıradan işçinin çarpıcı hikayesidir. Ancak bu hikaye sadece iki kişinin hayatıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda Amerikan tarihinin ve toplumunun da derinliklerinde yankılanan bir dönemin hikayesidir. Umarım sonuna kadar sıkılmadan izlersiniz. Ve beğenirseniz ne yapmanız gerektiğini söylememe gerek yoktur sanırım. Telaffuzlar için şimdiden kusura bakmayın. İyi seyirler. Psycho worked at trimming shoes. Vanzetti was a peddling man, pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Vanzetti are gone. İsimleri şarkılarda geçmiş iki İtalyan göçmen. Biri 1891, diğeri de 1888 doğumlu. Tam isimleri Ferdinando Niccolo Sacco ve Bartolomeo Vanzetti. Genç yaşlarında milyonlarca İtalyanın yaptığı gibi Amerikan rüyası için yola çıktılar. Niccolo ve Bartolomeo birbirinden habersiz birer sene arayla 1909 ve 1908 senelerinde Birleşik Devletlere gelirler. Vanzetti göçmenliği tanımlarken şöyle diyor: "Geldiğimde ilk sürpriz göçmen ofisinde oldu. Bizi hayvanlar gibi ayırıyorlardı. Kibar bir laftan ya da nezaketten bahsetmiyorum bile. Buraya umut dolu gelmiştim. Arabalar, trenler, koşuşturan insanların arasında ne yapacağımı bilmiyordum ve tek başımaydım." Yılların ve hızlı hayatın birbirini kovaladığı günler birbiri ardına seyrediyordu. Sacco, Amerika'daki günlerin ardından Rosina Zambelli adında bir kadınla evlendi. Dante adında bir çocukları oldu. İlerleyen zamanlarda bir kız çocukları da olacaktı ama Sacco hapiste olduğu için kızından ayrı kalacaktı. Haftanın 6 günü 10 saatlik mesailerle bir ayakkabı fabrikasında çalışıyordu. İşçi hakları mücadelelerine çok önem veriyor ve çalışma şartlarının iyileşmesi adına konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmalar gerekçesiyle 1916'da tutuklandı. Vanzetti ise Amerika'ya geldiğinde birçok işle uğraşmıştı. Halbuki İtalya'daki ailesi çocukluğunda onun avukat olmasını istemişti hep. Vanzetti de yaptığı işlerin hepsinde işçi hakları mücadelesinde yer aldı. Bir şirkete karşı başlattığı grev sebebiyle işten çıkarılınca kimse ona iş vermeye yanaşmadı. O da bir tezgah açarak balık satmaya başladı. İkili, Amerika'da yaşayan anarşist İtalyanların kurduğu bir grup ile siyaset yapmaya girişti. İtalya o dönemde 1. Dünya Savaşı'na dahil olunca grubun tamamı askere çağrıldı. Grup devlet adına insan öldürmek istemedikleri gerekçesiyle topluca Meksika'ya kaçtı. Savaşın ardından Sacco ve Vanzetti Amerika'ya dönüp Massachusetts'te yerleştiler. Grup kalanlarla birliğini devam ettirirken 3 Mayıs 1920'de grubun üyelerinden biri iddiaya göre polis tarafından öldürüldü. 9 Mayıs tarihinde ikili ve arkadaşları bunu polisin yaptığını düşünüp olayı protesto ederek bir eylem gerçekleştirmek istediler. Ancak sadece plan yaptıklarıyla kaldılar. Eylem yapılmadan önce polis baskınıyla yakalandılar ve anarşist içerikli bildiri ve silah bulundurmakla suçlandılar. Birkaç gün sonra ise bu suçlamalar değişir. Braintree'de bazı kaynaklarda bir ayakkabı fabrikası soygununa, bazılarına göre ise bir banka soygununa katılmak ve soygun sırasında öldürülen 2 kişiyi katletmekle suçlanırlar. Olayın olduğu gün Braintree'de bile değillerdir aslında ama göçmen ve anarşistlerdir. Bu yeterlidir tutuklama için. 1. Dünya Savaşı sırasında ülkedeki sol eğilimlerin artması Amerika Birleşik Devletleri'nde korku ve endişe yayıyordu. Bu ortamda tutuklanan Sacco ve Vanzetti özellikle İtalyan Amerikalıların yoğun olarak yaşadığı bölgede aşırı milliyetçi ve antikomünist bir atmosferde yargılandılar. 7 sene süren dava hukukun en temel prensiplerinin ihlal edildiği bir süreç olarak hatırlanır. Davaya bakan hakim Webster Thayer lafı hiç uzatmadan onları 2 aşağılık anarşist olarak tanımlar. Bu sırada yakalanmış ve bu ikilinin suçlandıkları cinayetle alakaları olmadığını söyleyen Costa Rica göçmeni işçi Celestino'nun ifadesi de geçerli sayılmaz. Sacco ve Vanzetti'nin davası üzerinde adaletsiz bir yargılama yapıldığı ve başta hakim Thayer olmak üzere zamanın birçok yerel ve ulusal yöneticisinin göçmenlik karşıtı siyasetini bu davada gövde gösterisine çevirdiği söylenir. Davanın ilerlediği yıllar Amerika Birleşik Devletleri için komünist avının olduğu yıllardır. Bilhassa zamanın Adalet Bakanı Palmer tarafından uygulanan komünist ve anarşist göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecine denk gelen davada Sacco ve Vanzetti'nin ibret olması için kullanıldığı söylenir.
Ancak davanın adil bir yargılamayla sürdürülmediğine inanan birçok kişi haksız bir kararın verildiğine ve Sacco ve Vanzetti'nin masum olduğuna inanır. Bu inanç dünya genelinde birçok insanı etkiler ve olaylar birçok ülkede protesto sebeplerine neden olur. Boston eyaletinde düzenlenen kitlesel protesto 10 gün sürer. O sıralarda İtalyan hükümeti de Mussolini aracılığıyla Boston'daki ABD Büyükelçiliğine bir mektup yazar ve iki yurttaşın serbest bırakılmasını talep eder. Albert Einstein, Marie Curie ve Russell gibi bir dizi entelektüel Sacco ve Vanzetti'nin yargılanması için uluslararası bir kampanya düzenler. Fakat Amerikan adaleti her zaman olduğu gibi kendi bildiğini yapma niyetindedir. Tüm girişimlere rağmen 23 Ağustos 1927 tarihinde gece yarısı 12 civarında Niccolo Sacco ve Bartolomeo Vanzetti 7 sene süren davanın sonunda ve 7 dakika arayla elektrikli sandalyeyle öldürülür. Haberin duyulmasının ardından Londra, Paris ve Berlin başta olmak üzere birçok ülkede eylem yapılır. Rivayete göre Sacco infaz odasına geldiğinde bozuk bir İngilizce ile "Hoşça kalın karım, çocuklarım ve bütün dostlarım" der. Sonra sanki ilk defa görüyormuş gibi odaya ve çevresine bakar. Toplanan tanıklara "İyi akşamlar beyler" der. Başına idam kukuletası geçirilirken son kez İtalyanca mırıldanır: "Hoşça kal anne." Sonra Vanzetti'yi getirirler. Sakindir. Elektrikli sandalyeye bağlanırken konuşmaya başlar. "Ben hiçbir zaman suç işlemedim ama arada sırada günaha girmişimdir." Sonra baş gardiyana dönüp "Benim için bütün yaptıklarınıza teşekkür ederim. Ben sadece bu suçlama için değil, bütün suçlamalara karşı masumum. Ben masumum." Durur ve üstüne basa basa son sözlerini söyler. "Bugün bana yapılanlara rağmen bazı kişileri bağışlamak istiyorum. İyi bir sosyalist bağışlayıcıdır." Albert Einstein bu idamlara karşı en çok acı çekenlerden biriydi kuşkusuz. Hatta onlarla alakalı "Zavallı insanlık, önyargıyı parçalamak atom zerresini parçalamaktan daha zor. Sacco Vanzetti trajedisini insanlığın vicdanında canlı tutmak için her şey yapılmalıdır" demişti. 1977'de Sacco Vanzetti cinayetinin 50. yıl dönümünde Der Spiegel dergisinin 31. sayısında şu haber yer alır. Geçtiğimiz salı günü Sacco ve Vanzetti'nin itibarları iade edildi. Massachusetts valisi Dukakis, incelemeler sonucunda iki göçmenin yanlış bir kararın kurbanı olduklarının anlaşıldığını açıkladı. Sacco ile Vanzetti 1921'de cinayet ve soygun suçlamasıyla kuşkulu bir biçimde cezalandırılmıştı. Vali yeni incelemeler sonucunda yargıcın ve savcının göçmenlere ve düzen karşıtlarına karşı taraflı davrandığının ve yargılamanın bir politik histeri atmosferi içerisinde yürütüldüğünün anlaşıldığını belirtti. Ne yarar? Bugün Sacco ve Vanzetti davası hala birçok insanın zihninde yer edinmiştir. Hikayeleri adaletin korunması ve insan hakları mücadelesinde bir sembol haline gelmiştir. Artık sizin de zihninizde. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoya dek iyi olun.